Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için yine her zamanki gibi çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Yunan basınındaki kısa bir habere uzanacağız. Yunan basını ne diyor bu kez? Ruslar NATO insansız hava araçlarını lazer silahıyla düşürecek. Fakat bu lazer silahı bir kargo uçağına entegre edildi diyor. Görmüş olacağınız üzere Yunan basınından Pentapostoagma, NATO insansız hava araçlarını böyle mi düşürecekler? Rusların insansız hava araçlarını havada yakan lazer silahlı uçakları var diye önemli ve dikkat çekici bir başlık atmıştı. Haberin detaylarına indiğimizde Ruslar Ilyushin 76 tipi nakliye uçaklarını silahlandırdılar ve son modele A-60 adını verdiler. Lazerlerle donatılmış söz konusu uçak Moskova'nın NATO'nun insansız hava araçlarına karşı planlarında önemli rol oynayabilir denmekteydi. Şu anda Rusların A-60 geliştirme programının hangi aşamasında olduğunu bilmiyoruz diye Yunan medyası haberini noktalamıştı. Fakat bu haber Yunanları gerçekten büyük bir endişeye sokmuş. Özellikle de NATO buna nasıl bir cevap verecek? Bunu düşünüyorlar ama mesela benim aklıma çok değil kıymetli dostlar. Bir önceki videomuzda ben sizlere bir haber aktarmıştım. Hatırlar mısınız? İlla ki dikkatli izleyen takipçilerimiz hatırlayacaktır. Malatya Üniversitesi'ndeki akademisyenlerimiz lazer silahlarına karşı dayanıklı bir kompozit malzeme geliştirdi demiştim. Ve bu kompozit malzemelerin insansız hava araçlarında kullanılabileceğini belirtmiştim. Bugün sizler için ne tesadüftür ki bu haberi gördükten sonra Türkiye'nin üretmiş olduğu bu kompozit malzemenin detaylarına ulaştım. İsterseniz bir karşımıza gelsin. Malatya İnönü Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerin bulmuş olduğu lazer silahlarına karşı dayanıklı olan kompozit malzemenin detaylarına sizler için ulaştım. Akademisyenler tarafından üretilen malzeme hafif olmasının yanı sıra 2600 derece üzerindeki sıcaklıklara kadar dayanabilmekteymiş. Ayrıca bolca sorulan bir soruydu. İşte diyordunuz Kaan, lazer işte küçücük bir noktaya yüksek sıcaklık veriyor. O küçücük nokta her türlü deler geçer diye. Kıymetli dostlar, olay şuymuş. Kompozit malzeme lazer silahlarından gelen ısıyı noktasal olarak tutmayarak tüm yüzeye yaymaktaymış. Bu sayede hava araçlarının zarar görmesi minimum seviyeye indirilecekmiş. Suda 2 kat daha hafif olan malzeme neme ise oldukça dayanıklı olup ilk üretim aşamasında sıvı şeklinde olan bu malzeme daha sonrasında ise hava ile kürlendikçe katı forma geçmekteymiş. Bu dosya çok önemli bir dosya. Onu belirtmek istiyorum. Yunanlıların girmiş olduğu haberi gördük. Yani önümüzdeki dönemlerde hava savunma sistemlerinin yüksek maliyetlerinden ötürü ve güvensizliklerinden ötürü lazer silahları çok etkin bir şekilde özellikle dronlara karşı, küçücük böyle minnacık dronlara karşı çok ama çok etkili olabilecek bir sistem. İngilizler bu konuda çalışıyor. ABD'lilerin çalışması var. Ruslar keza kargo uçaklarına dahi lazer monte etmeyi düşünmekteymiş. Türkiye zaten bunun ilkini Libya'da hatırlarsınız. Çin'in Wing Long SİHA'sı vardı bir tane. Orada çokça tartışılmıştı. Türkler gizemli bir silah kullanıyor tarzında uluslararası medyada bolca kendine yer bulmuştu. Türkiye lazer sistemiyle ilk insansız hava aracı düşüren ülke mi oldu sorusu herkesin aklına gelmişti. Tabi bu konuda Türkiye'nin çok önemli, çok ciddi çalışmaları zaten var. NATO kendisini nasıl savunacak diye sormuş ya Rusların lazer silahına karşı Yunan basını. Aklıma da şu geldi. Çok değil kıymetli dostlar, şöyle bir 10 sene öncesine bir gitmek isteyeceğim. 10 sene öncesinde Türkiye F-35 programındayken bizzat Türk yetkililer ne söylerlerdi biliyor musunuz? İşte Türkiye'nin F-35'leri üretilecek. Bileceğiniz üzere F-35'te gizliliği, görünmezliği sağlayan bir boya var dış katmanında F-35'in. Bu boyanın adı RAM boyası. RAM boyası boyanacağı esnada ne gariptir ki F-35'in çevresinde, bizim olan F-35'lerin çevresinde ne bir tane Türk teknisyen, ne bir tane Türk astsubay, ne albay, ne yarbay, hiçbirisi bulunmuyor. ABD'li yetkililer hemen tüm Türk yetkilileri, tüm Türk kimliğine sahip yetkilileri oradan çıkartıyor. Daha sonrasında ABD'liler uçağı boyuyor ve uçağın tozunu, çöpünü, kirini, pasını, neyi var neyi yoksa yanlarına birlikte götürüyorlardı. Yani boyanın gizliliğinden ötürü Türk mühendisler bir tersine mi
mühendislik yapmasın, işte buran boyası önemlidir diye düşündüklerinden dolayı boyayı Türk yetkililerden gizliyorlardı. Şimdi şuraya geleceğim. Olur da Rabbim izin verirse bu bizim özellikle de lazer silah sistemlerine yönelik geliştirmiş olduğumuz kompozit malzememiz bir gerçekleşirse ve insansız hava araçlarını kaplamaya yönelik bir pozisyona getirilirse artık ne yapacağız biliyor musunuz kıymetli dostlar? Hani Amerikalılar bizi ram boyası boyuyoruz çıkın dışarı diyorlardı ya. Biz de diyeceğiz ki kompozit malzemeyle insansız hava aracınızı kaplıyoruz. Lütfen çıkın dışarı, bu malzeme bizim elimizde var. Lazer silah işlemiyor bu malzemeye. Bir düşünsenize. Gerçekten de hayali bile güzel. Ha diyebilirsiniz oğlum Kaan yavaş uç falan filan diye ama benim bu memleketten, benim bu memleketin gerek akademisyenlerinden, gerek mühendislerinden beklentim çok ama çok yüksek. Neden olmasın? Benim bu konudan çok ama çok ümidim var diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir Hint basınına gideceğiz. Kıymetli dostlar, Hintliler Mirage 2000 savaş uçağını almaya niyetliler. Diyebilirsiniz oğlum Mirage 2000'ler eskimedi mi? Kaç yılın uçağı diye. Vallahi eskidi ama kıymetli dostlar Hintliler illa da alacağız diyor. Hem de ikinci el alacaklarmış. Uçağı almasına da Hint basını bu gelişmeyi çok farklı bir şekilde duyurdu. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Haberin neresi bizi ilgilendiriyormuş, Türkiye'yi ilgilendiriyormuş hep birlikte öğrenelim. Hint basınından Avrasyan Times, Yeni Delhi yönetiminin 18 adet Mirage 2000 uçağını satın almak için Yunanistan'a bir niyet mektubu gönderdiğini belirtmekteydi. Ayrıca Mirage savaş uçaklarının Katar'dan da alınabileceğini duyurmuştu Hint basını. Buraya kadar her şey normalken kıymetli dostlar, şimdi Mirage savaş uçaklarını Hint kamuoyuna övecekler ya. Çok ilginç bir ifade kullanmışlardı. Dediler ki almayı düşündüğümüz Mirage 2000'ler işte 1996 yılında Yunanlar tarafından kullanılmaktaydı. Daha sonrasında bu Mirage 2000'ler bir tane Türk F-16'sına 1996 yılında düşürdü. Bundan dolayı Mirage 2000'ler F-16'larla bile iddialaşına girdiğinde üstünlüğü sağlıyor. Bundan dolayı bu uçağı almalıyız diye Hint basınından Avrasyan Times bu şekilde dikkat çekici bir haber yapmıştı. Ben bu Hintlilerin ve Yunanların haline çok ama çok acıyorum. Bunların tüm hazırlıkları kim için? Pakistan'la Türkiye bir oldu. Yunanlılar da diyor ki gel diyor biz kader arkadaşıyız, biz de seninle bir olalım. Yunanlılar da bundan dolayı düşmanları kendilerince ortak olduğundan dolayı Hintlilerle bir olmayı seçtiler. Biz dostlarımıza ne yapıyoruz? Bunlar ne yapıyor? Adamlar kaç yıllık savaş uçaklarını Yunanlılar gidecek Hintlilere pazarlayacak. Biz ne yapıyoruz? Dost ve kardeşimiz olan Pakistan'la 5. nesil belki de dünyadaki en iyi savaş uçaklarından bir tanesi olacak olan Milli Muharip Uçak Kaan'ı beraber geliştiriyoruz. Yani klasmanlarımız çok ama çok farklı. Bunun bilinmesini isterim. Baktılar Türkler Pakistanlılarla beraber son model uçak geliştiriyor. Bizi de dostlar işte ticarette görsün diye kendilerince ikinci el uçak alış satışına girmişler. Bu mevzuda benim dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak hep birlikte Rusya'ya gidelim mi? Diyebilirsiniz Kaan Kirpi Rusya ne alaka? Evet Kirpi Rusya'da kıymetli dostlar. Rusya-Ukrayna savaşında etkisiz hale getirilen Türkiye yapımı Kirpi zırhlı aracı kıymetli dostlar Rusya'nın Yekaterinburg vilayetinde bu şekilde bir sergiye çıkmıştı. Tüm NATO üyesi ülkelere ait işte ele geçirilen askeri ekipmanlar burada sergilenmekteydi. Kirpimiz yine maşallah yani savaştan çıkmış gibi de değil. Sadece mesela sürücüye bir keskin nişancı ateş etmiş. O artık belli. Ama kirpimizin camı bana mısın dememiş. Büyük ihtimalle bu zırhlı aracı terk edip gitmiş Ukraynalı askerler. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir İsrail'e gidelim mi? İsrail'den yine çarpıcı açıklamalar, insanlık dışı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich son olarak da dedi ki Filistin devletini tek taraflı olarak tanıyan her ülke için Batı Şeria bölgesinde bir yerleşim birimi kuracağız dedi. Yani siz Filistin devletini ne kadar tanırsanız biz de Filistin'i o kadar işgal edeceğiz diye bir göndermede bulunmuştu. Ayrıca İspanya mesela Güney Afrika'nın hatırlayacağınız üzere Dünya Adalet Divanı'nda açmış olduğu bir dava vardı İsrail'e karşı. O davaya da İspanya bugün resmen katıldı. Devamında kıymetli dostlar Yunanlılar Hakan Fidan'ı konuşuyor. Türkiye'nin attığı her adımı yakından takip eden Yunan basını Hakan Fidan özelinde Türkiye-Yunan ilişkilerini değerlendirdi.
Yunan yazar Mikhail Ignatou'nun kaleme aldığı analizde Atina'nın Hakan Fidan'ı bir türlü çözemediği ifade edildi. Yunan yetkililerin başarısızlığı Türkiye'nin elini güçlendiriyor diyen Yunan yazar Ankara'nın masada çok güçlü konuma geldiğini belirtti. Ayrıca çarpıcıdır ki kıymetli dostlar, Hakan Fidan'ın dünyaya karşı sert, tehditkar ve gizemli biri olduğunu belirterekten Hakan Fidan'ın elinde dünya ülkelerini yakından ilgilendiren gizli belgeler olduğunu da Yunan basını bu şekilde belirtmişti. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise kıymetli dostlar hep birlikte bir Zelenski'ye gidiyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Vekili Neriman Celal ile görüştü. Buraya kadar her şey normalken kıymetli dostlar bu çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Toplantıda Zelenski'nin odasındaki masasında Türk ada sınıfı korvet, Bayraktar TB2 ve Türk bayrağı bu şekilde dikkat çekmekteydi. Şimdi içimden de dedim, ulan dedim, bu Zelenski acaba başkanlık odasında Türkiye için ayrı bir köşe mi ayarladı? Çünkü o köşede Türkiye'den ne ararsanız vardı. Büyük ihtimalle hafif böyle kadraj sağa sola kaysaydı Bayraktar Akıncı Kızılel maketlerini dahi görebilirdik. Özellikle de hani Zelenski'nin elinde olsa vallahi bizim memleketimizi bugün Rusya ile savaşa sokar. Hatta sadece bizim ülkemize yönelik değil. Zelenski'nin elinde olsa tüm dünyanın, yani en küçük Afrika ülkelerini dahi Rusya ile birlikte yanında savaşa sokmak için can atıyor. Zelenski'nin özellikle de bu siyasi adımlarına Türkiye olarak dikkat etmemiz gerek. Rusya ile papaz olmamak için bu mevzularda sakin kalmamız gerek diye düşünüyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.